şarkıyı çalıyorsunuz ve karşınıza bazı akorların yanlarında 7 sayısı çıkıyor. Ve diyorsun ki ben bu akoru zaten çalmayı bilmiyorum. Hadi bu şarkıyı geçelim. Bu videoda size gitarda en çok karşınıza çıkacak 7'li akorları vereceğim. 7'li akor nedir? Aslında bir dizi üzerinde arkadaşlar. Mesela Do majör dizisini yazdık. Do'dan Do'ya bütün notaları yazdım. Do, Mi, Sol benim standart C akorumu çalmam için yeterli 3 nota. Buna bir de 7. derecedeki nota eklenirse, yani C notası eklenirse bu 7'li bir akor oluyor. Fakat burada minör 7'li, majör 7'li, dominant 7'li diye değişken kavramlar var. Bunun için biraz daha işin teorik kısmına girmemiz lazım. O teorik kısmı atlıyorum. Direkt karşınıza en çok çıkan 7'li akorları gösteriyorum. En çok kullanılan akorlar arasında öncelikle E7 akorunu koydum arkadaşlar. Mi majör 7'li, aslında dominant 7'li. Şöyle E akorunu normal bir şekilde basıyoruz ya. Bu normal bastığımız E akorundan sadece yüzük parmağımı havaya kaldırıyorum ve işte bu kadar. Aslında o kadar da zor değilmiş, değil mi? Sadece 2 parmak kaldı. Bakın bunu şarkıda çaldım ve yeteri kadar oradaki hissiyatı alamadığımı düşünüyorum. O zaman serçe parmağıma bakın, ikinci tel 3. perdeden bir re notası daha buraya ekliyorum. Yukarısı aynı kalabilir. Normal E akorda basabilirsin. Ya da daha demin yaptığımız gibi yüzük parmağını da kaldırıp alttan serçe parmağı da ekleyerek güzel bir sound burada yakalayabilirsiniz. E akoru kaldırdım. E7, istersen buradan bir re notası daha alıyorum. Ve yine E7 akoru çalıyorum. Bir sonraki akorumuz AM akoru. AM akorunda böyle normal basıyorum. Aslında AM akoru ile E akoru şekil olarak birbirlerine benziyorlar. Sadece altlı üstlü yer değiştiriyorlar. O yüzden E akorumda uyguladığım bütün taktikleri AM akorunda, La minör akorunda da uygulayabilirim. Yüzük parmağımı yine kaldırıyorum ve 2 parmak bıraktım burayı. Bakın mantık şu 2 parmağın arasında bir boş tel bırakmak arkadaşlar. Tamam mı? Burada bir boş telim var. Yine istersem en alt tel 3. perdeye basarak buradan bir sol notası daha ekleyebilirim. Çok daha keyifli bir akor oldu. Normal AM. Parmağımı kaldırdım, AM7. Ve serçe parmağımı ekledim. A7 akoru da çok fazla karşımıza çıkıyor. Bakın A akorunu normalde şöyle basıyorum. Veya siz şu şekilde de basıyor olabilirsiniz. Fark etmez. Yine buradaki mantık aynı arkadaşlar. Bu üçlü parmak kombinasyonumda ortadakini çıkartıp araya bir boş tel ekleme yapıyorum. Ama şu an bastığım pozisyon çok saçma. Yani ben A7 basacaksam o zaman direkt arası zaten boş olarak basarım ve daha rahat ederim. Şu şekilde bile yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 noktamız var sonuçta burada. Bu A7 akoru özellikle yabancı şarkılarda çokça karşınıza çıkabilir. Etki yaratabilirsiniz. D akoru da, Re majör akoru da yine 7'li olarak çok fazla gördüğümüz bir akor. Burada işler biraz değişiyor. Parmağımı kaldırmam, indirmem vesaire değil de direkt bir pozisyon değişikliğine gitmem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle basıyorum. Ters bir D gibi. Yani böyleydi D akoru. Şu 2 nokta sabit kalıyor aslında. Bunu yüzük parmağımı en alt tel 2. perdeye, orta parmağımı 3. tel 2. perdeye basıyorum. İşaret parmağıma da şuraya 2. tel 1. perdeye basacak bir yer bırakıyorum. Yine bu dominant 7'li olarak geçiyor. Ama gördüğünüz gibi D7 gördüğümüzde bunu basacağız. Normalde
ve D7. Şimdi yine çok fazla karşımıza çıkan B7 akoru. Arkadaşlar belki de en fazla karşınıza çıkan B7 akorudur. Çünkü mi minör akorlu çok fazla şarkı var ve mi minör akoruna kadans yapıyor B7 akoru. Hatta normal B gördüğünüz yerlerde, yani si majör gördüğümüz yerlerde şöyle bareli akor basmak yerine B7 akorunu yine basabilirsiniz. Yani şarkıda yazmasını beklemeyin arkadaşlar. Şarkıda belki de normal B yazıyor. Sen onu yine B7 olarak çevirebilirsin. B7 akorunu aşağıdan yukarıya gösteriyorum. En alt tel serçe parmağımla ikinci perde. Bir tel atlıyorum, bir tel boşluk bırakıyorum. Üçüncü tel ikinci perdeye yüzük parmak. Bir tel daha atlıyorum. Arada bir boşluk daha bıraktım. Beşinci tel ikinci perdeye orta parmak. Bakın bu parmakların aralarında hep birer tel boşluk var artık. Tekrar yerleştireyim tek tek. Evet. Geriye kalan şu işaret parmağımı da dördüncü tel birinci perdeye koyuyorum arkadaşlar. Dördüncü tel birinci perdeye, yani şu orta ve yüzük parmağın arasında kalan telin birinci perdesine koyuyorum. Aşağıdan yukarıya tekrar böyle yerleştirebilirsiniz. Bu akoru basarken en üst teli çalmamaya çalışın. Dediğim gibi mi minör akorunun çok fazla bağlandığı için birçok şarkıda da B7 akorunu görürsünüz. Bir sonraki akorumuz C maj 7. Bakın ilk defa maj 7 bir akor size gösteriyorum. Çünkü dediğim gibi en çok karşınıza çıkacakları bu videoya ekledim. C akoru normalde böyle. C maj 7'de ise buradaki işaret parmağımı havaya kaldırıyorum. Ve iki parmak kaldı. Daha mistik bir hava. C maj 7. Bir de C7 var. O da çok kullanıldığı için hadi ekleyeyim dedim. Bunu da serçe parmağımla burada üçüncü tel, üçüncü perde eklemem lazım arkadaşlar. C akoru komple basılıyken. Bakın şunu kaldırmadım. Bu basılı. Yüzük parmağımda serçe parmağım, dördüncü parmağımda şunu eklersem. Hatta şu sıralama çok vardır mesela C maj 7 ve dominant 7. Bunun üstüne de hatta fa maj 7 gelir ki hemen konumuz o. F maj 7 veya F maj 7 bölü C diye geçen bir akorumuz arkadaşlar. Bu baresiz F diyebiliriz buna. Bakın normalde F akorunu şöyle bareli basarken işaret parmağımı bareden kaldırıyorum. En alt tel yok. İkinci tel birinci perdeye basıyorum ve F akoru gelen yerlerde bunu basabilirsiniz. Aynı zamanda F maj 7 denen yerlerde bunu basabilirsiniz. Aslında F maj 7 şöyle bir şey ama tam olarak yine aynı sesi çıkarıyor. F maj 7 bölü C yazan yerde de bunu çalabilirsiniz. Bunun anlamı F maj 7 aynı zamanda bas telde C, yani do anlamına geliyor. Çok kafa karıştırmak istemiyorum. Basit olarak bu şekli kullanabilirsiniz. G7 akoru son akorumuz. Normalde G akorunu şöyle basabilirsin veya şöyle basabilirsin. Yani fark etmez. G7 akorunda fa notasına ihtiyacım var en alt telden ve şu şekilde basıyorum arkadaşlar. Ya burada C akorunda sanki orta ve yüzük parmaklarım birer tel yukarıya gelmiş. Birinci parmağım, işaret parmağım bir tel aşağıya gitmiş gibi bir
Bu da çok yani G7 akorda çok C'ye bağlanmak ister. Burada bir kadans yaratabiliyoruz çoğunlukla. Evet. Ben gitardaki bütün yedili akorları ezberleyeyim diye bir şey yok. Yedili akorların temelini yani mantığını öğrenmeniz gerekiyor. Ama böyle bir detaylı video istiyorsanız başlangıçtan ileriye seviye bütün yedili akorların mantığı ve teorisiyle ilgili bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğeni sayısı yüksekse, yorumlar çoksa demek ki isteniyor. Ben de o zaman yapayım derim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar bol müzikli günlerde kalın. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.